Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Şimdi iPhone 13 Pro Max ve Sony Xperia Pro I'ın fotoğraf, video, gece, gündüz, ön kamera, arka kamera bütün çekimlerini yaptık. Yaptık, bitti gitti ama arkasından halen konuşuluyor. Sony'yi beğenenler var, iPhone'u beğenenler var. Hocam senden daha detaylı bir karşılaştırma bekliyorduk diyenler var. Şimdi bu videomuzda hem senden daha detaylı bir karşılaştırma bekliyoruz diyenlere gelsin, hem de iPhone'u beğeniyoruz diyenlere gelsin, hem de Sony'yi beğeniyoruz diyenlere gelsin. Yani yorum yazan herkese gelsin. Şimdi öncelikle kendi tercihimi söyleyeyim. Kesinlikle Sony'yi tercih ederim. Video çekimlerinde de Sony'yi tercih ederim. Sony'nin eksi yanlarını biliyorum. Onu bilerek video kaydı yaparım. Bu bir tercih meselesi. Ama fotoğraf tarafına geldiğimiz zaman arkadaş ben Sony'ye laf söyletmem. Kimse kusura bakmasın. Sony kötü çekiyor. Sony çamur gibi çekiyor diyenlere de gelsin. Hani özellikle de onlara gelsin bu video. Çünkü şimdi detaylara bakacağız. Şimdi ben bütün bu fotoğrafları zaten paylaştım sizinle. Zaten bugüne kadar kanalda yaptığım bütün fotoğraf testlerinde paylaşımlarımı sizinle gerçekleştiriyor. Yani kafalarda soru işareti kalmasın. Bu herif paylaşıyor ama yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor, gerçekten o cihazla mı çekilmiş, çekilmemiş zaten anlayabilirsiniz. Nasıl anlayabilirsiniz? Örnek olarak şöyle göstereyim. Mesela bu telefon Sony ile çekilmiş. Sony gündüz demişim. Sağ tıklı bir özelliklerine baktığınız zaman detay kısmına gelin. Detay kısmında aşağı doğru kaydırdığınız zaman ne ile çekildiği burada yazar. Bakın burada detay bilgiler bile yazar. Bilginiz olsun. Keza iPhone denemesi yapalım. Özellikler dediğiniz zaman burada iPhone'la çekildiği yazar. iPhone 13 Pro Max. Tamam. Buraya kadar böyle. Peki gelelim detaylara. Öncelikle Sony detaysız çekiyor. Yani çamur gibi çekiyor diyenler için gelsin. Gerçi onlar sağa doğru sola doğru gittikçe çamur gibi çekiyor diyorlar ama şöyle şimdi detayları karşılaştıracağım. Bakın burada hayvan resimleri var. Bunları hızlı hızlı açacağım. Bakalım Sony ne kadar detaysız çekmiş. iPhone ne kadar detaylı çekmiş. Şu fotoğrafın hemen detayına giriyoruz. Ve olay burada bariz belli. Sony çok mu detaysız çekmiş? Arkadaş yani buna kim inanır? Hani buna Kadir bile inanmaz. Öyle söyleyeyim. Yani bakar mısınız? Ne kadar detaylı çekebilir bir makina? Hayır, iPhone ne kadar detaylı çekmiş? Sony çok detaysız çekiyor diyenlere gelsin. Bakın detay bir şey çekecekseniz zaten yakın objeye girersiniz. Yani bir şeyi detaylı çekmek istiyorum dediğiniz zaman ona biraz makro gibi yaklaşırsınız değil mi? Amacınız detay çekmektir. Ama amacım detay çekmek değil, ben gördüğümü görmek istiyorum derseniz olayın bu olması gerekir. Peki sağa ya da sola doğru gittikçe Sony kötü detay kaybı yaşıyor diyenler. Bakalım ne kadar detay kaybı yaşamış Sony. Kusura bakmayın ya. Yani ben çok büyük bir detay kaybı göremiyorum. iPhone'dan ne kadar geri kalır yanı var? Yani kaldı ki şuraya baktığımız zaman zaten iPhone'a boy boy fark atmış detay konusunda. Peki sol tarafa bakalım. İki telefonun da sol tarafı. İki tarafta da bokeh efekt yemiş değil mi? Yemiş. Olabilir. Sony'de daha fazla bokeh efekti olmuş. Olması gereken bu. Hatta bakın şuraya bir bakın. Allah aşkına böyle bir şey olabilir mi? Fotoğrafçılıkta böyle bir şey yok. Bakın burası netken birdenbire bokeh efekti yiyor. Şurada çizgi gibi bir şey var. Böyle bir şey olamaz ya. Evet iPhone fotoğrafı çekiyor. Sonra o fotoğrafı yapay zeka bir düşünüyor. Nasıl yapayım, nasıl edeyim. Ama işte böyle oluyor. Sony'de ise böyle bir şey yok. Kimse kusura bakmasın. Fotoğrafı çekiyor. Fotoğrafçılıkta fizik kuralları neyse o uygulanmış. Bu kadar net. Ve netlik konusuna geliyorum bir daha. Amacımız bizim netlikti. Olay bu kadar basit. Neyse çok uzatmayayım. Hemen diğer fotoğrafa geçelim. Şu kedi. Hadi diyelim ki burada iPhone biraz titreyerek çektik. O yüzden detay kaybı yaşamışız. Hadi başka bir fotoğrafa bakalım. Hemen şöyle detaylara bir bakalım. Acaba hangisi daha detaylı? Burada da mı acaba iPhone'da elimiz titremiş? Tamam hadi burada da iPhone'da elimiz titredi. Tamam ona da kabul. Hadi başka fotoğrafa bakalım. Hemen şu kediye bakalım. Bakın hep kedi resimlerini açıyorum ki tüyler hani asıl tüyler çok fazla kendini belli ettiği için söylüyorum. Şuna bakalım. Burada da mı acaba ellerimiz titremiş? Arkadaş yani ben daha ne diyeyim? Sony detaysız çekiyor diyenlere gelsin. Bir de hadi bu kadar dibine girmediğimiz biraz daha uzakta olduğumuz bir kediye bakalım. Bu kedimiz burada, bu kedimiz de burada. Bir de ona bakalım. Bakın bu biraz daha uzak. Çok yaklaşamadık. Zaten kedinin bakışından anlayabilirsiniz. Peki buna bakalım. Olay bu kadar basit. Sony detaysız çekiyor diyenlere gelsin. Ve şunu söyleyeyim. Sony'deki
renk kalitesi ve fotoğraf kalitesi iPhone'daki yapaylıktan çok uzak. Çok uzak, çok uzak. Bir de biraz daha uzakta bir tane köpek resmi vardı. Bu ve iPhone tarafında bu. Bakın burada iPhone belki daha iyi olabilir. Şöyle bir bakalım. iPhone'un mavisi daha mavi. Ve diyebilirsiniz ki iPhone daha canlı çekmiş. Peki daha canlı çektiyse köpekteki sarı neden iPhone'da daha cansız? Değil mi? Yapay zeka ne kadar yapaylaştırmış fotoğrafı. Halbuki Sony olması gerektiği gibi yapmış. Her şey olması gerektiği gibi. Bakın şuradaki güneş gölge, buradaki güneş gölge. Neyse detaya bakalım. Hadi olayımız detay ya. Peki sizce uzaktaki bir obje Sony ne kadar detaysız iPhone'un yanında? iPhone ne kadar detaylı Sony'nin yanında? Kimse kusura bakmasın. Peki burada iPhone biraz daha büyük. Şimdi iPhone, şöyle bir durum var tabii burada. Onu da göstereyim de sonradan kafalarda bazı soru işaretleri oluşmasın. Sony daha uzak çekiyor, iPhone daha yakın çekiyor. Çünkü 1x'te Sony'nin kadrajı iPhone'a göre daha geniş. Geniş olduğu için objeler küçük gözüküyor. Ha bakın şurada iPhone iyi. Burada hani iyi diyordur, hakkını yeme şimdi bakın. Göstereyim. Şu duvara bakarsınız ışık patladığı için iPhone daha detaylı çekerken Sony detaysız çekmiş. Neden? Çünkü Sony'nin yazılımında HDR devreye girmesi için kendisi fotoğrafta ters ışık algılaması lazım. Ters ışığı algılamadığı sürece HDR devreye girmiyor. Ama iPhone HDR'ı kendisi bir şekilde ayarlıyor. Zaten iPhone'da HDR girdi girmedi gibi bir şey yok. Onu göremiyorsunuz. Diğer bütün cihazlarda görürken iPhone'da bunu göremezsiniz. Halbuki diğer cihazlarda HDR açıldığı an şurada, burada, ortada, sağda, solda bir yerde HDR yazısı çıkar. Yani HDR yazısı çıkar. HDR yazısı çıktığı zaman siz anlarsınız ki bu fotoğraf HDR ile çekildi. Ama iPhone'da böyle bir yazı çıkmaz. Çünkü iPhone fotoğrafı bir şekilde kendisi sürekli olarak HDR ile çekmiş gibi ayarlıyor. Dolayısıyla buralar evet takdir ediyorum, kabul ediyorum. iPhone daha başarılı. Hiçbir şey demiyorum. Ama bu netlikle alakalı bir durum değil. Bir daha söylüyorum. Şu an iPhone daha net çekiyor. Sony çamur gibi çekiyor diyenlere geliyor bu fotoğraflar. Evet HDR konusunda iPhone başarılı. Peki HDR açıldığı zaman Sony nasıl? Hemen onu da göstereyim. Bakın şurada bir ters ışık var. iPhone'da da ters ışık var. Bakın Sony HDR açtığı zaman nasıl gösteriyor? Görüyor musunuz? Farkı görebiliyor musunuz? Farkı anlayabiliyor musunuz? Gene iPhone maviler daha mavi, gökyüzü daha mavi. iPhone'da zaten hep maviyi daha mavi yapma gibi bir eğilim var. Dolayısıyla gökyüzü daha mavi, şuradaki maviler daha mavi. Hiçbir şey demiyorum. Peki güneş vurmuş, güneşten oluşan hareler olmuş. Bakın şuralara bir bakın. Netlik olarak bir bakın ya Allah aşkına. Nasıl Sony kötü çekiyor diyebilirsiniz. Boy boy fark atmış Sony ya. Öyle böyle değil yani. İlk kez bu kadar ters ışıkta güneşin vurduğu bilerek, isteyerek çektim bu fotoğrafı. Çünkü ben biliyorum ters ışıkta iPhone çok başarılı. İlk kez bir fotoğrafın iPhone'a karşı bu kadar öne geçtiğini görüyorum ters ışıkta. Görüyor musunuz? Evet burada yapay zeka çalışıyor. Ama yapay zeka güneşten gelen bu hareleri silemiyor işte. Halbuki Sony zaten iPhone gibi yapay zekayı kullanmıyor. Sony neyse onu çekmeye çalışıyor. Ve bakın o harelenmeler yok. Bu da Zeiss lenslerden kaynaklı. Fotoğrafa bakar mısınız iPhone'da? Üzerinde sanki sis varmış gibi, sis perdesi çökmüş gibi manzaranın. Şu kırmızıya bakın. Hadi daha canlı mavi. Peki neden kırmızısı daha canlı değil iPhone'da? Çünkü iPhone böyle mavileri gökyüzünden de anlayacaksınız. Enteresan bir şekilde acayip mavi çekmeye çalışıyor. Peki bu fotoğrafı da geçtim. Bunun çok fazla ters ışık olmayan bir tarafına bakalım. Şöyle yapalım. Evet. Burada sizce hangi fotoğraf daha güzel? Bence ikisi de güzel. Evet. Böyle baktığınız zaman yo diyorsunuz. İkisi de güzel. Gökyüzündeki mavilikten dolayı iPhone daha güzel gözüküyor. Doğru. Daha güzel gözüküyor mavilik. Gerçekçi mi? Yani tartışılır. Çok da gerçekçi değil. Ama mavi güzel gösteriyor. Peki şöyle Sony'nin detaylarına bakalım. Hadi o kedilerde falan Sony inanılmaz detaylı. iPhone'a takla attırıyor. Kimse kusura bakmasın. Peki böyle manzara fotoğrafında acaba şöyle yapalım. Manzara fotoğrafında acaba Sony detaylı çekiyor mu? Ona bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Şu kısımlara bir bakalım. Nasıl Sony'deki detaylar? Tabii ki bir karışıklık var. iPhone'da nasıl? iPhone'da da karışıklık var.
iPhone daha keskin çekmemiş ki. Ki iPhone fotoğraflarda keskinlik uyguluyor. Bakın yere baktığımız zaman bunu daha iyi anlayabiliriz. Yerde pütürlü bir yer var. Bakın keskinlikten dolayı iPhone'da buralar daha böyle girintili çıkıntılıymış gibi gözüküyor. Sony'ye göre. Sony daha soft bir fotoğraf çekiyor. Şöyle biraz daha yaklaştırdım. Artık %200'e büyüdü. Şu tahtadaki detaylara bakmak istiyorum. Yani Sony'de ne kadar büyük kayıp var sizce? Şuradaki detaylar. Peki şöyle yapacağım yeniden. %100'e geri getireceğim. Bakın buraya geldiğimiz zaman evet. Bunu bir kişi yazmış. Resmi sola ya da sağa çektiğin zaman Sony çamur gibi oluyor demiş. İşte bakın. Şöyle yaklaştırayım ki yaklaştıramıyorum. Ne yazık ki böyle kalacak. Ağaçtaki detaylara bakarsanız dalların detaylarını iPhone'da daha belli. Tabii daha belli olmasının biraz daha fotoğrafı açmasından kaynaklı olduğunu da söyleyebilirim ki ne olursa olsun daha canlı yani. Bunda yapacak bir şey yok. Bakın yapraklara iPhone'da daha canlı, daha keskin. Peki sağ tarafa geçelim. Şuraya bakalım. Peki burada hangisi daha keskin? Yani söyleyin de hangisi daha keskin? Ben söyleyeyim. Sony daha keskin. Ne anladım şimdi bu işten? Sol tarafta iPhone kazandı, sağ tarafta Sony mi kazandı? Ortada beraberler. Ne anladım şimdi ben bu işten? Ki kaldı ki daha söylemedim. Asıl golü söylemedim. Sony'nin atacağı son golü söylemedim. Başka bir fotoğrafa geçelim. Şu fotoğrafa bakalım. Şimdi fotoğrafa genel olarak baktığımız zaman kesinlikle iPhone daha canlı gözüküyor. Neden? Gökyüzü daha mavi. Yeşiller daha yeşil. O yüzden daha canlı gibi gözüküyor. Değil mi? Peki şöyle 1/1 yaptığımızda şöyle yola bakalım. Şu an size hangisi daha canlı gözüküyor? Bana şu an Sony daha canlı gözüküyor. Neden? Çünkü kadrajda artık gökyüzü gözükmüyor. Yeşil olan alan daha az gözüküyor. Şu an sadece yol gözüktüğü için ve yoldaki sarılar, gölgeler çok daha güzel gözüktüğü için Sony çok daha güzel gözüküyor. Peki detaylara bakalım. Yani detaylarda Sony ne kadar detay kaybı yaşamış ona bakalım. Ya kimse kusura bakmasın ama kafa kafaya diyebiliriz şu detaylarda. Peki şuraya bakalım. Bakın buraya geldiğimiz zaman iPhone daha canlı olmaya başladı. Yeşiller daha yeşil. Peki yeşiller daha yeşil, daha sıcak tonlarda çekiyorsa neden burası Sony'de daha sıcak, iPhone'da daha soğuk? Çünkü iPhone'da yapay zeka çalışıyor ve bazı yerleri canlı yaparken bazı yerleri de böyle cansız yapıyor. Sony ise böyle bir şey yapmıyor arkadaş. Ben neyi görüyorsam onu çekiyorum diyor. Benim böyle diyor oyunlara gerek yok. Ama gökyüzüne baktığımız zaman mavi. Mavi eğilimi zaten iPhone'da var. Maviyi görmeye görsün hemen böyle bir mavilik atıyor. Hatta bakın şuradaki detaylara baktığımız zaman Sony daha canlı. Daha canlı yani. Nasıl Sony'ye çamur gibi diyorsunuz? Ben gerçekten anlam veremiyorum. Sony'ye neden çamur gibi diyorsunuz biliyor musunuz? Şimdi size göstereceğim neden çamur gibi dediğinizi. Pardon bu fotoğraf değil. Şu fotoğrafla iPhone'daki bu fotoğraf. Evet. Şimdi kadraja böyle baktığımız zaman benim tercihim kesinlikle Sony olur. Gölgeler, ışık gayet iyi. Buradaysa gölgeler açılmaya çalıştığı için böyle bir şeylik var fotoğrafta. Bir alengirlik var diyorsunuz. Çünkü renk farklılığı olması gerekirken Sony'deki gibi burada daha az. Şimdi koyu olan yerleri açması tabii ki iyi bir şey. Ben buna kötü bir şey demiyorum. Fakat kadraja baktığım zaman, kompozisyon olarak baktığım zaman Sony'nin kompozisyonu daha güzel. Yani şimdi ben gölgeyi açmak istesem Sony'de de ekrana dokunurum. Pozlamayı biraz yükseltirim. Buralarda böyle çıkar. Bu kadar basit gölgelerin aydınlanması. Işık olan yerlerde patlama olabilir. Ona bir şey demiyorum. Patlama olabilir. Amacım gölgeyi göstermekse eğer. Amacım gördüğümü güzel bir şekilde kaydetmekse kesinlikle Sony. Peki Sony çamur gibi çekiyor diyen arkadaşlar neden bunu söylüyor? İşte onu anlatacağım. Buraya geldiğimiz zaman neden dediklerini şu an anlıyorum. Bakın kesinlikle iPhone çok detaylı çekerken Sony ise detaysız çekmiş. Az önce o uzaktan bir sarı köpeği çekmiştik ya o durum gibi bir durum var burada. Sony burada HDR'ı devreye sokmadığı için yani bir ters ışık fotoğrafın genelinde bir ters ışık olmadığı için HDR devreye girmiyor ve Sony HDR çekmiyor. Ama iPhone sürekli olarak yapay zekayı kullandığı için ışıklı olan yeri de ışıksız olan yeri de kendisi ona göre ayarlıyor. Ve keskinlik kullandığı için fotoğrafta şu an bu bankın üzerindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazısını
çok daha net okuyabiliyoruz iPhone'da. Peki ben şöyle bir şey yaptım. Hani keskinlik var ya. iPhone keskin, Sony ise keskin çekmiyor. Sony'nin şu fotoğrafını iPhone'a attım. iPhone'da keskinlik verdim. Ne kadar fark etti? Şu an bakayım, sağ tarafta iPhone'un kendi fotoğrafı, sol tarafta da Sony'nin keskinleştirilmiş fotoğrafı. Şu an nasıl gözüküyor size? Daha detaylı gözüküyor değil mi Sony'ninki? Yani girdim, biraz yükselttim. Keskinliği yükselttim. Peki banka bakalım. Banktaki fark nedir? Ne kadar fark edecek bankta? Şu an şu yazı daha mı iyi okunuyor sizce? İstanbul Büyükşehir iPhone'a göre daha iyi okunuyor değil mi? Yaklaşalım. Şöyle bakalım. Evet, biraz daha yaklaşayım. Artık bu kadar yaklaşınca birbirine girdi. Şöyle bir bakalım. Daha keskin değil mi fotoğraf? Ama iPhone'daki daha net. Ama buradaki daha keskin, daha okunuyor. Yani ben buradayım diyor yazı. Burada ise biraz bulanıklık var. Ama şurada keskinliği arttırınca görüntü bu hale geliyor. Keskinliği bu arada biraz fazla arttırmışım. Şimdi şöyle bakıyorum da gerçekten baya fazla olmuş keskinlik. Görüyor musunuz? Şu an iPhone ne kadar kaldı. Normal kaldı görüntüsü. Halbuki az önce tam tersi durumda. iPhone daha keskin gözüküyordu. Sony ise daha soft gözüküyordu. Bakın keskinlik artınca Sony'nin fotoğrafı ne hale geldi. Neden? Çünkü Sony iPhone kadar yapay zekayı kullanmıyor fotoğrafta. Ne görüyorsa onu çekiyor. Bu kimi yere göre iyi, kimi yere göre de kötü. Bir daha Sony'nin orijinal fotoğrafını açıyorum iPhone'a karşı. Mesela burası için kötü diyebiliriz. Çünkü ışığın olduğu yerlerde buradaki kadar HDR devreye girmediği için, çünkü iPhone burada kullanmış yani. Işığın olduğu yerlerde de patlama yapmamış. Gölge olan yerleri de açmış. Yani dinamik kontrastı daha fazla. Bakın burada ışığın olduğu yer Sony'de patlamış. Yani çok normal bir fotoğraf çekmiş Sony. Hiçbir şey kullanmamış. İşte burada kötü. Buna bir şey demiyorum. Ama fotoğrafın geneline baktığım zaman ben kesinlikle Sony'yi beğeniyorum. Benim amacım buradaki şu detayı çekmek değil ki. Benim buradaki amacım şu detayı çekmek olsa zoom'a girerdim, burayı çekerdim. Böyle bir durum söz konusu değil. Benim amacım burada şu manzara gözüme çok güzel gözüküyor ve onu çekiyorum. Çektiğim manzarayı buradaki gibi fotoğrafta alamayacaksam ben ne anlamı kaldı o zaman fotoğraf çekmenin? Anlatabildim mi durumu? Dolayısıyla gözünüzle gördüğünüz bir manzarayı siz fotoğrafa aktaramıyorsanız demek ki tam anlamıyla fotoğraf çekemiyorsunuz demektir. Hocam bu benim gözümle gördüğümden daha da güzel çekmiş diyorsanız zaten orada diyecek bir şey yok. Cümlelerin bittiği yerdeyiz zaten yani. Gözümle gördüğümden daha güzel çekti diyorsunuz. Ben ne diyeyim? Peki gelelim, şurada biraz düşük ışık fotoğrafı koydum. Düşük ışık fotoğraflarına bakalım. Öncelikle şu fotoğrafla başlayalım. İlk çektiğim fotoğraf buydu çünkü. Çünkü düşük ışıkta bayağı çamur gibi yorumları geldi Sony için. Bakalım ne kadar çamur gibi çekmiş. Ve halen bakın Sony'deki gol atacak şeyi söylemedim. Hala söylemedim. Şöyle bir bakalım. Şimdi buraya baktığımız zaman kesinlikle arada büyük bir fark yok. Yani iki telefonda olabildiğince detaylı çekmeye çalışmış. Zaten ışık yetersiz. Renk olarak burada tartışmaya gerek bile yok. Sony kesinlikle olması gereken renkte çekmiş. iPhone olayı bambaşka bir hale getirmiş. Buna rağmen bakın şuradaki caminin minarelerine baktığınız zaman ne kadar birbirine yakın. Gökyüzü olarak ne kadar birbirine yakın. Arada acayip benzerlik var. Keza şuradaki parlayan ışık ne kadar birbirine yakın. Arkadaki ağaç ne kadar birbirine yakın. Şu ağacın detayları, ikisinde de detay kaybı aynı. Yani iPhone daha detaylı çekmemiş. Yani onu unutun. Öyle bir şey yok. Gene bakın fotoğrafın sağ tarafı bu. Fakat sol tarafına doğru gidelim. Şu ağacın şu detayları, az önce dediğim detaylar. iPhone'daki fotoğraf biraz daha büyük olduğu için daha detaylıymış gibi duruyor. iPhone'da da detay kaybı var, bariz var. Ama iPhone'da şöyle ışıkların patladığı yerlerde iPhone daha iyi gibi geldi bana. Hani burada bir şey demiyorum. HDR gene burada sanki HDR demeyeyim. Yapay zeka biraz daha iyi konuşmuş. Fakat Sony'de Sony ne görüyorsa onu çekmeye çalışmış. Ki kaldı ki gece modunda çekildiği için iki fotoğrafta gece modundaki yapay zeka gene olayı bayağı toparlamış Sony'de. Bakın şu binaların detayları falan gayet iyi Sony'de. Sony çamur gibi çekiyor diyorsunuz ya. Ne kadar fark var ya? Şöyle yaklaştırayım. Şöyle tutayım. Ne kadar detay kaybı var yani arada? Bana söyler misiniz? Ne kadar detay kaybı var? Ve kaldı ki Sony'deki renk daha gerçek renk. Bir de Sony buradan da avantajlı. Peki başka bir gece fotoğrafına geçelim. Mesela evet, iPhone'un çok öne geldiği yere bakalım. Ters ışıktaki HDR olayı.
Şöyle fotoğrafa genel bir baktığımız zaman gerçekten iPhone, şu çerçeveler, şöyle yaklaşayım da öyle bir bakalım. Çerçeveler, ışık patlaması var ve çerçevelerdeki detaylar konusunda iPhone çok daha başarılı. Çünkü hem yapay zeka gece modu hem de HDR gayet güzel çalışmış. Bakın panodaki detaylar burada yok olmuş. Burada iPhone'u takdir ediyorum. Ters ışıktaki HDR konusunu devreye sokmada, ki Sony'nin HDR ile alakası yok. Yani hiç öyle bir ibare çıkmadı ekranda. Sadece gece modu ile çekildi. Halbuki HDR'ı da devreye soksaydı dinamik kontrast biraz daha iyi olacağı için şuralardaki detaylar iPhone gibi daha fazla gözükebilirdi. Bakın buralarda iPhone'u takdir ediyorum. Yapay zeka buralarda her şeyi devreye soktuğu için güzel çalışıyor. Sony'de işte yazılımsal bazı eksikleri var demiştim videoda. Buralarda da olmuş oluyor. Yani buralarda bir şey demiyorum. Peki bunun en çok daha fazla yaşandığı şu fotoğrafa gelelim. Bu fotoğrafta inanılmaz bir fark oluyor. Görüyor musunuz? Şöyle hemen 1/1 yapalım. Bakın çerçeveler neredeyse yok. Burada ise çerçeveleri iPhone göstermeye çalışmış. Bakın keza burası. Mesela fotoğrafın içindeki pütür, yani o panodaki fotoğraftaki pütürlere kadar göstermiş. Sony'de ise bunlar yok olmuş. Evet, buralarda iPhone detaylı, hiçbir şey demiyorum. Ama az önce gördüğümüz ters ışığın az olduğu yerlerde hayır, iki cihazda gayet birbirine denk vaziyetteler. Başka bir gece fotoğrafına bakalım. Mesela şu ağaç fotoğrafı, diğer ağaç fotoğrafımız şurada. Bunun detaylarına bir bakalım. Şimdi siz diyeceksiniz ki ne kadar keskin, ne kadar detaylı çekmiş. Yerdeki gölgelere bakar mısınız? Arkadaş zaten şu yerdeki gölgelere, yerdeki girinti, çıkıntı, pürüzlüklere baktığınız zaman fotoğrafın inanılmaz bir işlemden geçtiği kabak gibi ortada. Yani bir gerçekçilik yok fotoğrafta. Kaldı ki renk olarak zaten alakası yok. Şöyle yaklaşıyorum. Detay kaybına bakalım. Evet, iPhone çok detaylı çekmiş. Takdir ettim. Bakın burada evet, hani arkadaşların dediği Sony çamur gibi çekiyor. Evet, burada Sony iPhone'a göre daha kötü kalmış. Bunun için diyebilirsiniz çamur gibi çekmiş. Artık burada elimi titredi. Elimi titremedi. Hani şimdi elimin titrediğinin altına sığınmak da istemiyorum. Az önceki fotoğrafa baktığım zaman burada Sony bayağı geride kalmış gözüküyor. Renk olarak çok öndeyken detay konusunda geride kalmış. Şimdi gelelim büyük gole. Detay konusunda geride kalmış diyorum ya. Ben bütün bu fotoğrafları sürekli söylediğim bir olay var. F2 diyaframla çekiyorum. Tamam mı? Şurada eksif bilgilerini de açalım. F2 diyaframla çekiyorum. Bakın F2. Burada ise F1.5 kullanmışız. iPhone F1.5 kullanmasına rağmen Sony'den daha detaylı çekmiş. Kat kat takdir ediyorum. Kat kat takdir ediyorum. 1.5 olmasına rağmen her tarafta detay olmuş. Çünkü iPhone keskinliğini kullanmış. Az önce bir örnek gösterdim ya. Sony ile çektiğim fotoğrafı iPhone'a atıp biraz keskinlik verdiğim zaman her şey daha detaylı bir hale geliyor. Çünkü iPhone fotoğrafların daha fazlasıyla keskinlik kullanıyor. Zaten buralarda yerlerden çok belli oluyor bu durum. Peki Sony'de nasıl bu kadar keskin çekebiliriz? Yani sonuçta hep böyle kötü mü çekeceğiz? Arkadaş F4 diyaframı alsaydım keskinliğin yani kallavisini görürdük biz burada. Ve bunun gibi böyle yapay bir keskinlik olmazdı bu. Fotoğrafçılık, fiziksel fotoğrafçılık kanunlarına göre bir keskinlik olurdu. Böyle yazılımla falan yapılmış bir keskinlik olmazdı yani. Ben bütün fotoğraflarımı, karşılaştırmadaki bütün fotoğrafları F2 ile çektim. Dolayısıyla F4'e göre keskinlik çok daha düşük oluyor. Bir de Sony buradan da gol atacak aslında iPhone'a. Keşke şu an elimde Sony olsaydı da şöyle gidip F4'te biraz fotoğraf çekseydim. O zaman farkları size gösterebilseydim. Ama işte telefon şu an elimde ne yazık ki yok. Ama şuradaki detaylara bakarsanız iki telefondaki detay kaybı da aynı. Yani iPhone'un burada öne geçtiği falan yok. Zaten çekilen her fotoğrafta sağ tarafa doğru geçtiğimiz zaman Sony öne çıkarken sol tarafa geldiğimiz zaman iPhone öne çıkıyor. Bakın çok fazlasıyla fark var arada. Sony çamur gibi çekiyor diyenlere de bir daha şu kedi fotoğraflarını açmak istemiyorum. Yani Sony'nin ne kadar keskin bir fotoğraf çektiği aşikar ortada. Bu tip fotoğraflarda bir daha şu iki fotoğrafı açayım. Sony keskinlik istiyorsanız, manzaradaki keskinliği arttırmak istiyorsanız Sony'de gideceksiniz, F4'te çekeceksiniz. Bu kadar basit. Ki kaldı ki bakın şunları da göstereyim. Şuraya da bir bakalım. Az kalsın atlıyordum. Düşük ışıkta çekilmiş bir fotoğraf. Yakın obje. Sony çamur gibi çekiyor ya. Bakalım ne kadar çamur gibi çekmiş. Bakın Sony'deki detaylar, iPhone'daki detaylar. Sony çamur gibi mi çekmiş sizce? Hayır, Sony çamur gibi çektiyse iPhone çok mu detaylı çekmiş? Yani Allah aşkına ya. Bakın şuradaki toz taneciklerine kadar aynılar. Ve şu an düşük ışığa bakıyoruz. Sadece uzak objeler. Bir daha gösteriyorum. Şunun gibi manzara resmi çekiyorsanız ve çok düşük ışık varsa gündüz de yapabilirsiniz. Gidin F4'te çekin. F4'te daha keskin fotoğraflar çekeceksiniz. Ve iPhone gibi bir daha söylüyorum. Yapay zeka ile keskinleştirilmiş fotoğraflar olmayacak. Bakın bir daha göstereyim şurayı. Düşük ışık ve düşük ışıktaki detay zenginliğine bir bakalım. Sony ve iPhone.
iPhone ISO 640, Sony ISO 800. ISO 800 olmasına rağmen detay farkını bilmem fark edebiliyor musunuz? Herhalde fark etmişsinizdir artık detay farkını. O düşük ışıkta çamur gibi çekiyor diyenlere gelsin bu da. Ne kadar çamur gibi çektiğini görmüş oluyoruz. Bir daha gösteriyorum. Bir daha göstereceğim. Bu tip fotoğraflarda Sony'de detay istiyorsanız gidin f4 ile çekin. Detayın kralını görün. Net. Ama bakın şu fotoğrafta yiğidi öldür hakkını yeme. iPhone'u tercih ederim. Neden biliyor musunuz? Renk olarak ne kadar Sony daha gerçek renkte çektiyse de iPhone bu renge hem yakın hem de bakın şuralara ne kadar detaylı çekebilmiş. Çünkü ben buraları da görmek isterdim bu fotoğrafta. Neden görmek isterdim? Çünkü detay zenginliği güzel. Ben buraları görmek isterim yani. Keza caminin duvar detaylarını görmek isterim. Bakın bu fotoğraflarda keskinlik isterim yani. Burada iPhone tabii ki öne geçiyor. Zaten keskinliği kullanıyor yapay zeka. Sony'de keşke bunu, tabii ben bu gözle bakıp çekmediğim için, yani bu gözle baksaydım gider F4 çekerdim şunu. F4 çekseydim şu detaylar, neler çıkardı neler. Ki şurada detaylar kaybolmuş Sony'de. İşte burada iPhone'u takdir ettim. Çok güzel. F1.5 yapay zeka gayet iyi çalışmış ve detay zenginliğini çok güzel bir şekilde vermiş. Sony buralarda geri kalmış. Keza çatıya bakarsanız, gerçi çatıda 3 aşağı 5 yukarı aynı gibiler. Şöyle biraz büyütürsek yani aynı gibi sayılırlar. Ne kadar büyük bir renk farkı var yani. Ama gene de renk farklı olsa bile, Sony daha güzel renkte çekmiş olsa bile ben iPhone'u tercih ederdim bu fotoğrafta. Ya iyi de öldür hakkını yeme yani. Eğriye eğri, doğruya doğru. Şimdi burada biz tutup da Sony 10 kat daha iyi çekmiş diyecek değiliz. Alakası yok. Bir de öz çekime bakmak istiyorum. Şimdi öz çekimde biliyorsunuz Sony video tarafında çok kötü kalmıştı. Gerçekten çok kötüydü. Hani ben fotoğrafta da öyle kalır dedim. Ama ve lakin hiç öyle olmadı ya. Yani fotoğraf konusunda gayet iyi çıktı. Mesela gündüz fotoğrafı. Evet, iPhone çok daha canlı çekmiş. Çünkü iPhone'un yapay zekası aynen ana kamerada çalıştığı gibi ön kamerada da çalışmaya devam etmiş. Şöyle detaylara bakarsak, detaylar konusunda da iki telefon gerçekten birbirine yakın. Şimdi biz Sony'yi burada yani ön kamerada yerden yere vurduk. Fakat fotoğraf tarafında bence yerden yere vurulacak bir yanı yok. Yani bence gayet iyi fotoğraf çekmiş. Gerçekten. Tabii takdir sizin. Sizin kendi tercihiniz ne olur bilemem. Hayır, iPhone daha detaylı çekmiş diyebilirsiniz ama şöyle yapayım. Şöyle dursunlar. Yani şöyle baktığım zaman gerçekten iki fotoğraf da detaylı çekmiş. Ama tabii ki arada bariz bir renk farklılığı var. Yani çok canlı renklerde. Biraz daha soluk renklerde çekmiş. Yani bu yüzden iPhone mesela burada daha güzel gözüküyor. Kaldı ki zaten iPhone'un daha güzel çekmesi gerekiyor. Yani biz Sony'de zaten bir şey beklemiyorduk öz çekim kamerasında ama beklenenin çok üzerinde. Bence çok üzerinde. Biraz daha düşük ışığa gidelim. Mesela bu fotoğraf, iPhone'da da bu. Mesela bu fotoğrafta da Sony çok daha iyi. iPhone ne yapmış? Neden yapay zeka böyle çalışmış? Enteresan. Çok garip bir renkleme yapmış ya. Sony çok iyi mesela. Bu fotoğrafta açık ara Sony. Yani hem genel kadraja bakarsa hem şöyle detaylara bakar. Detaylar aynı diyebiliriz ama yani Sony yani çok çok daha güzel bir fotoğraf çekmiş. Kaldı ki üzerindeki yeşilin yani iPhone'daki yeşille alakası yok ya. Yani bu bambaşka bir şey. Sony'deki yeşil resmen üzerinde giydiğim tişörtün yeşili. O derece yani. Bir daha şöyle göstereyim. Bence boy fark atmış. Bir de şöyle bir ters ışığa bakalım. iPhone ve Sony'nin ters ışığı. Bence burada da Sony çok daha iyi. iPhone burada renklerle çok oynamış. HDR, iki telefonu da HDR devrede zaten. Husus'ı bunu çektim. Sony'de HDR'ın devreye girdiğini zaten görüyorsunuz. Yazıyor köşede bir yerde HDR diye. Yani bakar mısınız? Şöyle biraz yaklaştıralım. Yüzümüzdeki detaylara bakalım. Bak yaklaştırınca Sony çok kötü kaldı. Aman uzaklaştırıyorum. Neyse böyle bakalım. Böyle baktığım zaman çok güzel Sony. Şimdi kendi çektiğim fotoğrafa da böyle bakmayacağım için böyle bakacağım için ben Sony'yi tercih ederim. Farkında mısınız? Sony öz çekim kamerasında neredeyse iPhone'u dövmeye başladı. Bir de şöyle düşük ışıkta bakalım. Artık gitgide düşük ışığa doğru gidelim. Burada şöyle yapalım. Detay konusunda ikisi de detay konusunda aynılar. Sadece yüzündeki ten rengi Sony'de olması gerektiği gibi ama şöyle genel kadraja baktığım zaman iPhone daha bana bir sıcak gözüküyor. Daha sıcak gözükürken yüzümdeki şu ten renginden dolayı Sony'yi tercih edeceğim. iPhone'umu tercih edeyim. Kararsız kaldım ya. Yani kesinlikle yüz tenim Sony'de olması gerektiği gibi ama montumdaki detaylar, montumun rengi, bakın montumun rengi de iPhone'da daha yakın. Sony'deki yeşille alakası yok montumun. iPhone'daki yeşil olması gereken yeşil. Yani olması gereken yeşile yakın bir yeşil. Yani burada kararsız kaldım ya. Ama şunu söyleyeyim. Sony beklenenin çok üzerinde yani.
iPhone'un zaten çok iyi olması gerektiği düşünülürken Sony bence iPhone'a hem çok yaklaşmış hem bazı karelerde boy boy fark atmış. Bir de bu düşük ışığa bakalım. Gene aynı durum. Yani benim yüzümün tenini iPhone bir garip çekiyor ya. Bunu ben birçok videomda zaten dile getirdim. Detay konusuna gelirsek de ikisi de aynı detaylıkta çekmiş. Yani iPhone çok ekstra bir detaylı çekmemiş gibi gözüküyor. Arkadaki ağaç falan şöyle dursun. Yani aynılar. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? İki fotoğraf da olabilir ya. Öz çekimde çektiğim zaman ikisini de kullanabilirim yani. Yani Sony burada geride kalmış. iPhone boy boy fark atmış. Böyle durumlar söz konusu değil. Videoları hatırlayın. Videolardaysa öyleydi. Sadece şunu göstermek istiyorum. iPhone'un Sony'ye göre boy boy fark attığı portre modu. Bakın Sony burada dağılmış. Ve Sony'de bu durum çok fazla oldu. Hani bu bilgiyi de vereyim. Gerçekten bakın detay konusunda gene ikisi telefonda gayet detaylı çekmiş. Hatta neredeyse Sony'deki kıllar mıllar daha detaylı belli. Ama arkadaki bokeh efektine bakarsanız Sony'de saçmalamış yani. Yani Sony yapay zekayı biliyor musunuz? Kullanamıyor ha. Beceremiyor yani yapay zekalık olayı. Yani olaya biraz yapay zeka girmeye başlayınca ki bu portre modu arkaya bokeh efekti vermesi tamamıyla yapay zeka ile alakalı bir şey. Yazılımla alakalı bir şey. Sony beceremiyor yazılımı. Sony ne görürse ve fotoğrafçılıktaki fizik kanunları neyse ona göre çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla bakın buralarda dağılmış vaziyette. Hani nerede abi bokeh efekti? Bir iPhone'a bak, bir Sony'ye bak. Şu tarafa bakalım. Keza burada da öyle. Neyse buralarda biraz bokeh vermiş de toparlamış. Ama şöyle genel olarak bakarsak arkada da şurası net. Sony burada çok geride kalıyor. Bokeh efekti olayında evet iPhone gerçekten boy boy fark atıyor. Bir de şu fotoğraf vardı bakın. Burada da iPhone boy boy fark atabilir. Bir bakalım. Allah'ım ya Rabbim ya. iPhone'a bakar mısınız ya? HDR devreye sokmuş ama resmen boyamış ya benim. Beni boyamış. Gökyüzünü masmavi yapmış. Şöyle bir detay. Şunları bir kapatayım. Şöyle bir detaya girelim. Allah kimse kusura bakmasın ama Sony öz çekimde fotoğraf konusunda bence iPhone'da baya yarışıyor. Yani resmen kök söktürmüş iPhone'a. Yalnız var ya benim kıllar mıllar da acayip çıkmış ya Sony'de. Şuradaki detaylara bakarsak yani ışığın güzel olduğu yerlerde Sony'nin öz çekim kamerası çok detaylı. Peki soru şu. Sony öz çekimde bu kadar iyiyse neden videoda bu kadar kötü? Yani niye videoda öz çekim videolarında bu kadar kötü? Anlamadım yani. Fotoğraflar resmen şu an ben şaşırdım yani. Ben öz çekime bakmamıştım bu kadar detaylı. Yani iPhone hayli alır diyordum. Ya şu fotoğrafta ben kesinlikle Sony'yi tercih ederim. Her ne kadar burası daha gökyüzü masmavi olsa da şuraya bakar mısınız ya? Abi bu nasıl bir mavilik ya? Bu nasıl bir mavilik ya? Mavi bir ağacın tonuna bakın. Nasıl böyle birdenbire geçiş oluşmuş. Şöyle bakın. Burada daha da bir belli bu geçiş. Halbuki Sony'deki geçişler çok daha ılımlı yani. Çok daha soft, yumuşak, güzel. Peki durum bu dostlar. Umarım yararlı bir içerik olmuştur. Lafı açıyor. Böyle resimlerde baka baka konuşulacak çok fazla olay var. Hatta şöyle söyleyeyim. Burada birçok resim var. Her resmin üstünde tartışmaya kalkarsak bu video 5 saat sürer. Ben bu resimlerin hepsini zaten sizlerle paylaştım. Açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Daha önceden de paylaşmıştım. Bilmiyorum hiç bunlara bakıp bakmıyor musunuz? Bakmadan mı konuşuyorsunuz? Mesela şu fotoğraf iPhone'la çekildi. Pardon. Şu fotoğrafta Sony ile çekildi. Arada inanılmaz bir renk farkı var. Hatta gelmişken hadi buna da bakalım öyle kapatalım. Yine bir şey yakaladık. Sağ taraftaki Sony, sol taraftaki iPhone. Şu mor bir renk telefon. Şu hafiften mavi bir renk telefon. Şu da parlament mavisi bir telefon. Şöyle bakalım. Yani Sony boy fark atıyor ya. Kesinlikle boy fark atıyor. Ben anlamıyorum yani Sony çamur gibi çekiyor dediniz ama ben kusura bakmayın öyle bir çamur gibi bir şey göremedim. Burada mevzu yazısı daha iyi çıkmış. Aferin yani takdir ettim. Şuralar daha iyi çıkmış. Bu yönden de takdir ettim. Tabi abartı iPhone'da çok fazla olduğu için buraları böyle abartırken nedense renkleri bir türlü gerçek rengini de verememiş. Çok enteresan. Evet dediğim gibi ben Sony'de çok böyle boy çamurlaşma göremedim. Kaldı ki kedilerde falan gördüğümüz detaylar bence iPhone'dan çok daha detaylı bir fotoğraf çekebiliyor Sony. Uzak manzarada da detay istiyorsanız Sony'de gidersiniz, F4'e alırsınız ve olayı bitirirsiniz. Bu kadar net. Umarım yararlı bir içerik olmuştur.
Kendinize dikkat edin. Şimdi iPhone fanları beni burada taşlarlar ama canları sağ olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.